Merhabalar sevgili Başak ve yükselen burcu Başak, Ay ve Stellium Başaklar'da dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Başak Burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir sevgili Başak Burcu. Son kez kartlarımı senin için bir karıştırıyorum. Bakalım gelecek olan mesaj nedir diyelim. Kader çarkıyla başladık arkadaşlar. Hayal kırıklıkları var sevgili Başak Burcu. Özellikle kariyer hayatınla ilgili seninle gerçekten uğraşan, gerçekten canını sıkan kişilerin varlığından bahsediyor. Şimdi burada geçtiğimiz beşli vadeler öncesinde gün, hafta ve aydan bahsediyor arkadaşlar. Yaşamış olduğun bir hayal kırıklığı var ve bu senin kariyerinle ilgili bir bitiş, bir sonlanma. Kariyerle ilgili ciddi bir mücadele, rakiplerinle, düşmanlarına verdiğin bir mücadele, vermiş olduğun emeklerinin karşılığını olumsuz olarak aldığını düşündüğün durumlardan bahsediyor. Burada bir hayal kırıklığı var. Geçtiğimiz beşli vadeler, bakın 5 vurgusu çok fazla arkadaşlar. 2 kere verdi. 5 kart ve 5 kart çektim. Evet 5 kart çektim. 5 gün, 5 hafta, 5 ay öncesinde burada ciddi bir hayal kırıklığı var. Yani böyle her şey dağıldı. Hiçbir şey istediğim gibi gitmedi dediğin durumlar söz konusu. Fakat burada şöyle bir durum var. Hani böyle paçaları sıvadım, yeniden başlıyorum dediğim bir durum var. Çay koy, yeniden başlıyoruz dediğim bir durum var sevgili Başak Burcu. Kaybettiğini düşündüğün yerden, öldüğünü, bittiğini düşündüğün yerden yeniden doğrulmak ve yeniden ayağa kalkmak var. Burada resmen sistem sana bir el uzatacak. Şimdi bu önümüzdeki 5 günlük süre içerisinde en geç 5 hafta 17 Ekim tarihinde, yani 2025 17 veya 18 Ekim tarihinde yüklenecek video arkadaşlar. Kasım ayının 5'ine kadar olan süre içerisinde de birazcık daha dikkat etmende fayda var açıkçası. Şimdi burada ciddi bir rekabet ortamı var. Ciddi bir rekabet ortamı, anlaşmazlıklar, çatışmalar. İş yerinde, trafikte, yolda, izde, iş ortamında, daha çok iş ortamında aldım ama özellikle bu 5 gün, Kasım ayının 5'ine kadar, ama 5 gün çok baskın arkadaşlar. Tartışmalardan, münakaşalardan ve güç savaşlarından uzak dur. Ve burada diyor ki kaybettiğini düşündüğün şeyler yeniden başlayacak. Yani burada kariyerinle ilgili. Ya burada hem kariyer hem aşk var arkadaşlar ya. Hani duygularım heba oldu, emeklerim heba oldu dediğim bir durum var. Fakat burada resmen gerçekten yeniden bir başlangıç içerisindesin. Kariyerinle ilgili yeni bir düzenleme, yeni bir adım, yeni bir teklif, yeni bir terfi, yeni bir iş sistemi, yeni bir düzene doğru geçiş yapıyor olacaksın. Almış olduğun eğitimler varsa bunlarla ilgili bunları işe koymak adına gerçekten önemli adımlar içerisinde bulunabilirsin Başak Burcu. Aşkla ilgili de gitti, olmadı, olmayacak, çabalarım boşa gitti dediğin durumlarda özellikle 8. aydan beridir mücadele verdiğin konular ile ilgili bir adım gelecek. Bitti, olmadı diyorsun ama diyor ki olacak. Hem de bak, para dokuzlusu, hem de burası seni öyle bir doyuma ulaştıracak ki küçücük başlayan bir etki, küçücük bir mesaj, küçücük bir selamlaşma, küçücük bir adım, küçücük bir söylem, küçücük bir etki, neyse süreç o kadar yavaş ki bir şeyler ilerlemiyor gibi de aynı zamanda. Ama buradan resmen büyük bir bereket fışkıracak gibi. Özellikle senin döneminde, Eylül ayında özellikle sevgili Başak Burcu, başlattığın ve bir türlü ilerletemediğin konular ile ilgili artık verim almaya başlıyor olacaksın. Bu önümüzdeki 9 haftalık süre senin için çok önemli olacak. Bolluğun, bereketin, lüks yaşantın, hem aşk hayatın olsun hem de kariyer hayatın olsun, gerçekten seni tatmine ve doyuma ulaştıracak. Hani durdu sonunda gözünden vurdu, neydi? Turnayı gözünden vurdu denir ya arkadaşlar, böyle bir durum var. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen lütfen abone olmayı unutma ve devam ediyorum sevgili Başak Burcu, ki sen de bu güzel enerjilere dahil ol. Aile içerisinde halledilmesi gereken konular, miraslı konular olabilir, aileyle ilgili yaptığın işler olabilir. Burada ailenin toparlanmasıyla ilgili, ailenin bereketlenmesiyle ilgili, ailenin keyfe ulaşmasıyla ilgili, ailedeki olan karmik durumlarla ilgili. Yani benim gördüğüm kadarıyla pek çok Başak Burcu hani kendimi mi kurtaracağım, ailemi mi kurtaracağım? Hani burada bir gitgeller var. Ailenin, yani bazı Başaklar özellikle ailenin faturalarına kadar sen ödüyor olabilirsin. Bakın pek çoğunuz. Ailevi sorumluluklar, ailevi yükler, maddi ve manevi olarak. Buralarla ilgili
ilgili artık bir toparlanma gelecek. Senin aileyle ilgili sorunların ne bilmiyorum ama tüm bu saydığım başlıklar adı altında arkadaşlar. Buralarla ilgili bir toparlanma artık gündemine gelecek ve karmik durumlardan artık çıkıyorsun. Bu çok güzel bir şey Başak Burcu. Bakalım devam edelim. Ama burada gerçekten seni yiyip bitirenlerin varlığından bahsediyor. Nefsi hareket etmemeye dikkat et. Şu an bazı yanıltıcı durumlar var. Acaba hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı? Hiçbir şey düzelmeyecek mi diye. Bak burada resmen şeytan seni kandırmaya çalışıyor. Kaygı, kuruntu, vesvese, kolay yoldan bir şeyleri yapma gibi. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz tuzaklara dikkat et diyor. Oğlak dönemine kadar bu etki var. Bu tarz tuzaklara dikkat et. Vesvese, kötü alışkanlıklar, bağımlılıklar, kötü düşünce, bir anda bitirme, yok sayma, görmezden gelme. Bu enerjilere dikkat et diyor. Çünkü burada senin zaten bir hak edişin var. Yani hiçbir emeğinin boşa gitmediğini göreceksin. Önümüzdeki 9 haftalık süreç, 3 hafta ve 3 aylık süreç senin için gerçekten çok önemli olacak. Yeni ekip arkadaşları gelebilir, yeni çalışma arkadaşları gelebilir hayatına. Yeni arkadaşlar hayatına gelebilir. Özellikle Oğlak etkili biri varsa arkadaşlar ya da Satürn etkisi diyelim. Tamam mı? Güçlü biri var sanki böyle. Hatta birileri hayatına girecek. Bazılarınız için biri, bazılarınız için birileri. Senin hayatında önemli etkiye sahip olabilecek bir enerjinin girmesinden bahsediyor. Ve burada artık bir şeyler değişecek. Ben senin çevre olarak da değişim yapacağını düşünüyorum. Burada sanki bazı etrafındaki çevreleri, kişileri değiştiriyorsun. Ve asıl gitmen gereken yere, kişiye ve çevreye doğru gidiyorsun gibi. Asıl gitmen gereken yöne, yola doğru gidiyorsun gibi bir etki var Başak Burcu. Devam ediyorum. Bakalım başka ne gelecek diyelim. Arkadaşlar burada mahkeme ile ilgili konuları olan arkadaşlarım varsa bu 10 günlük süreç çok sıkıntılı geçebilir. Ekim ayının 27'sine 28'ine kadar olan süreç çok sıkıntılı geçebilir. Burada tam bir yüzleşme var. Ciddi bir fedakarlık, dibini gördüm dediğim bir durum var. Bu süre zarfında kas kemik rahatsızlıkları yaşayabilirsin. Bel bölgesiyle ilgili rahatsızlıklar olabilir. Vücudunla ilgili ufak tefek alerjik durumlar da olabilir. Daha çok böyle kemiklerle ilgili bel ağrıları yaşayabilirsin. Özellikle önümüzdeki 10 gün 27-28 Ekim tarihlerinde. Şimdi burada kendi adaletini kendin sağlayabileceğin enerjiler akacak. Hani sen ne tarafa gidersen, neyi seçersen sanki orası bereketlenecek gibi bir enerji aldım aslında. Zaten o kadar çok güçlüsün ve o kadar güçlü titreşimler yayacaksın ki. Hani söyleriz ya arkadaşlar hep ruhu olanların yaratma gücü vardır. Bu yüzden kötülük çok azıtmıştır. Korkuyla biz sınanırız yani. Hani şimdi bunlar gerçekten çok detaylı konular ama böyle bir enerjinin çalışması var. Şimdi Kılıçoğlu'yu bir alacağım. Böyle bir anda sırtımdan vuruldum diyebilirsin ya. 10 günlük süreye bir dikkat et. Özellikle su gruplarından zarar gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Bakalım. Güneş kartı. Kule. Yani burada bitiyor bak. Bu 10 günlük süreç çok önemli. Bu 10. ay çok önemli. 10. ay bitmeden sevgili Başak Burcu. Yani hayatında bak her anlamda her şey değişiyor. İş değiştirmek, işindeki sistemi değiştirmek, aşk değiştirmek, ilişkileri değiştirmek, birlikte çalıştığın insanları değiştirmek. Güçlü bir enerji gelecek. Gerçekten hiç umudunu kaybetme. Olmadı mı, olmayacak mı galiba? Gitti gelmiyor mu galiba? Nedir bu? Emeklerimin karşını alamayacağım mı galiba? Dediğin konular varsa hiç burada korku, kaygı, endişe çalıştırmam. Fakat burada ciddi anlamda bir bitiş var. Bazılarınız gerçekten işinizi değiştirebilirsiniz, konumunuzu değiştirebilirsiniz, bulunduğunuz yeri terk edebilirsiniz, hane değişimi olabilir, ev değişimi olabilir. Ciddi bir değişim var. Ve burada artık sanki o yükler bitiyor. Bak yükler. Kule kartı der ki zaman doldu. Zaman doldu. Kasım ayının 16'sına kadar olan süreç. Yine dikkat et 16'sı civarı. Bazılarınız belki bunu Ekim'in 16'sında da yaşamış olabilirsiniz. Net kararı vermişsindir. Bu önümüzdeki günlerde de artık bir bitiş. Hadi sen artık gidiyorsun. Hadi senin işin artık bitti. Bu sistem artık bitti. Bu düşünce artık bitti. Bu fedakarlık artık bitti diyebilirsin Başak Burcu. Zaman doldu. Hapsolduğun kuleden çıkacaksın. Ya da kuleden birilerini atacaksın. Pek çoğunuzda şu var. İçinde bulunduğun o kuleyi, o bulunduğun dünyayı komple yıkıp yeni bir şeyler inşa etmek var arkadaşlar.
Ve sonrasında güneşin doğması, yeni ve güçlü başlangıçlar ve hızlı olacak diyor. Hızlı olacak ve kova dönemi yıldız kartı Şubat ayı itibariyle bambaşka bir hayata geçiş yapmak var. Sanki böyle bugünden itibaren bir şeyleri yavaş 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 inşa ediyorsun ve bu yenilik sana çok başka bir kapıyı açacak gibi. Tanınmak, ünlenmek, yaptığın işte popüler olmak kendi çevrende. İşte sosyal medya ile ilgili işler yapıyorsan tanınabilirsin, ünlenebilirsin mesleğine göre. İsmini duyurabilirsin. Ne bileyim işte doktorsundur, hastanede ünlenebilirsin. Kendi şirketinde ünlenebilirsin, çalıştığın yerde ünlenebilirsin. Böyle bir görünür olmak var. Bu dönemde yıldız düşüklüğü ve nazar bunlara çok maruz kaldığını düşünüyorum. Hani burada bir de gerçekten halim yok, mecalim yok, gücüm yok, isteğim kalmadı, yaşam enerjim çöktü diyenler de söz konusu. Artık burada diyor ki pozitif enerjilere geçmek var Başak Burcu. Bakalım devam edelim. Doyuma ulaşmak var. Yani gerçekten hiçbir şeyin boşa gitmediğini anlayacaksın. Burada sana karşı duyguları olan biri var. Terazi burcunu aldım. Boğa, Başak, Oğlak burcunu aldım. Toprak grubu çok baskın. Yay burcunu aldım arkadaşlar. Su grupları da var ama burada böyle sana hem duyguları olan hem de sana aklıyla, yetenekleriyle yön verebilecek biri hayatına geliyor. Evet. Ve bu duygu karşılıklı. Aynı zamanda duygusal değil de daha çok mantıksal yaklaşabileceğin, duygularını geri plana atmayacaksın. Duyguların da sana eşlik edecek ama daha çok mantıksal hareket edebileceğin, yeni stratejiler, yeni yöntemler geliştirebileceğin bir sürece daha doğru geçiş yapıyorsun sevgili Başak Burcu. Bir tane daha alalım. Evet, iş. İş hayatınla ilgili bak Aslan, özellikle Aslan etkili olanlar 2 kere verdi arkadaşlar. Aslan etkili Başaklar, Yay etkili Başaklar, Terazi etkili Başaklar, Kova etkili Başaklar. Gerçekten kariyerinizle ilgili, yani şöyle düşün, Başaksındır, yükselenin Aslandır, Kovadır, Terazidir, Yaydır. Ayın, stelyumun, bu söylediğim burçlardan etki alıyorsundur. Sevgili Başak Burcu, Aslan yönetimindesindir aynı zamanda. Mesela böyle de olabilir arkadaşlar. Hani çünkü tek bir burçtan ibaret değiliz yani. O yüzden ben hani tarot enerji okumalarında her zaman diyorum ya, yani son 4 yıla giriyoruz artık yani YouTube'a girdiğimden beri. Diyorum ya hep, yani güneş, yükselen, ay, stelyum, bunların hepsini söylüyorum. Değil mi arkadaşlar? Astroloji yorum yaptığım zamanlarda da bunları söylerdim. Önceden sadece güneş anlatırlardı. Sonradan yükselen çıktı. Sonra herkes ay ve stelyum da demeye başladı. Böyle yani, bu şekilde bakın arkadaşlar. Şimdi tarot enerji okuması da olduğu için kişi başka bir burç olsa da o an o enerjileri de çalıştırabilir. Bakın bu da çok önemli. Ama hani genel, ya bunları söyleyeyim de bunları da bilin en azından. Tema olarak bu şekilde. Aslan, Kova, Terazi, Yay etkili olanlar arkadaşlar. Boğa, Başak, Oğlak etkili olanlar. Zaten Başaksın da Oğlak etkili olanlar. Oğlak'ta çok fazla gezegenin olabilir aynı zamanda. Bu şekilde ekstra bir şanslı olacaksınız gibi arkadaşlar. Yani bambaşka bir süreye doğru geçiş yapıyorsun sevgili Başak Burcu. Güç, yani kariyer artık bir şeyler komple değişiyor. İş bulmak, hayatını değiştirmek, dünya ile ilgili bir şeyler yapmak, sosyal medya ile ilgili bir şeyler yapmak, popüler olmak, yükselmek. Bunu hissedeceksin Başak Burcu. Çok güzel, maşallah diyelim. Rabbim kalbi gönlü ruhu güzel olan bütün arkadaşlarımın yardımcısı olsun. Ben de niyetimi zaten her zaman onlar için alıyorum arkadaşlar. Gerçeğin aynısı, doğruluk, dürüstlük ve yüzleşme. Yüzleşmeler, özellikle bu 10 günü lütfen çok dikkat et. Ciddi yüzleşmeler yaşanacak diyor. Cesaret ateşi, bu cesaret sana verilecek. O ateş yanacak. Ve sende yanan ateş her şeyi de yakacak gibi, ama olumlu anlamda, ışık tutması anlamında, yakıp kavuracak anlamında değil sevgili Başak Burcu. Bakalım devam edelim. Yaşamın çemberi, bu da dünya kartını bir nevi anımsatır. Yaşam döngüsü, süreklilik ve değişim. Böyle aylardır, yıllardır tekrar eden döngülerin içine debelenip durmuş olabilirsin. Bakın pek çoğunuz aile karmaları bitiyor arkadaşlar. Çok pardon. Tekrar eden döngülerden çıkıyorsun sevgili Başak Burcu. Devam edelim bakalım. Işık savaşçısı, karanlıkla mücadele, ışık ve güç. İşte bak bu. Bu. Yani bu karanlığın üzerine zaten güneşi de doğurduk arkadaşlar. Bakalım.
İşte en büyük sorun zaten iyi olanların hep geri planda durması, ses çıkartmaması, fazla empat olması, empatlığı abartması. İyiler daha çok görünür olsa aslında, yani tam bir hani diyoruz ya, ışık savaşçısı, ışık işçisi, görevli ruhlar. Yılan, bencil tutumlar, kin, nefret, düşmanlık var yani, bunlar sana yapılıyor Başak Burcu. Ben Başaklarda hep böyle şey diyorum ya, yani biri sana hani biri senin için bir şey yapabilir ama çıkarı olmadan yapması çok önemli. Çıkarı olmadan. Hani senin için bir şeyler yapıyordur ama senden alacakları vardır, o yüzden yapıyordur. Hani o yüzden hayatına gelen insanlara çok dikkat et. Senden hiçbir çıkarı olmadığı halde sana sevgi gösteren, hiçbir çıkarı olmadığı halde sana fedakarlık yapan insanları hayatında tutman çok daha önemli olacak diyor Başak Burcu. Sen de bu enerjilere düşme. Kimseye kin, nefret, öfke çalıştırma. Yapman gerekeni yap. Alman gereken dersleri al ve yola devam et diyor. Bakalım başka ne gelecek diyelim. Yelkenli, yer değişikliği. Bakın bunları zaten söylemiştim. Ben konuşuyorum, kartlar beni destekliyor arkadaşlar. Temiz enerji okuması bu, böyle bir şey yani. Yer değişikliği, taşınmak, hayal ettiğin yerde veya hayatta olma arzusu. Devam edelim ve güneş. Bakın güneş arkadaşlar. İyileşmek, karanlıktan aydınlığa çıkmak, egosal benliğini koruma içgüdüsü. Tam şu anda kimin ne derdi, ne sıkıntısı, ne zorluğu varsa Rabbim hepimize kolaylık versin arkadaşlar. Dua ederken de güzel şeyler dilerken de hepimiz için isteyelim ve dileyelim. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere, hoşça kal.